Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün çok kolay bir şekilde mantı yapacağız. Tabii ki bunu yaparken kasnak kullanacağız. Mantı kasnağı. Evet, ilk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayabiliriz. Ben bunun için 250 milimlik bardakla 16 su bardağı un, 4 yumurta ve 3 yemek kaşığı öğütülmüş kaya tuzu kullandım. Yumurtalarımızı ilk olarak kaşık yardımıyla unumuza karıştıralım. Eklerken de birazcık da su eklemesi yapalım karıştırırken de. 16 bardak una koymuş olduğum su ise 4,5-5 su bardağı civarındaydı. Dediğim gibi 250 milimlik ölçü kullandım. Siz de un miktarına göre suyunuzu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ununuzun kıvamına göre. Bazı unlar çok fazla su alırken bazıları azalmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken çok katı bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Çünkü kasnaktan çıkarırken mantımızın yapışmaması için çok katı bir şekilde hamurumuzu yoğurmalıyız. Hamurumuzu yoğurup bezeleri ayıralım. Kasnak alırken farklı büyüklükte kasnaklar bulunuyor. Küçük, orta ve daha büyük büyüklükte. Ona göre hani kasnağınızın büyüklüğüne göre bezeleri almaya dikkat edelim. Ben bu ölçülerde 20 adet beze elde ettim. Bezelerimin üzerine bastırıp unladım ve üzerini örttüm. Bir 10-15 dakika bu şekilde dinlendirdim ki hamurumu açarken zorlanmayalım. Çünkü katı bir hamur olduğu için açmakta zorluk çekeceğiz. Bu sırada hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. 250-300 gram civarında kıymamıza kimyon, karabiber ve tuz ekliyorum. 3 adet orta boy soğanımızı da rendeledim ve üzerinden su geçirip süzgeci aldım ki acı suyunun gitmesi için. Bunu güzelce kıymamızla yoğurdum. Şimdi dinlenen bezelerimizi açmaya başlayabiliriz. Ben ilk olarak hamurumuzu açmak için merdane kullandım. Daha sonra oklava yardımıyla da hamurumuzu büyüttüm. Hamurumuzu açtıktan sonra bir kenara alalım ve diğer bezemizi de açmaya başlayalım. Evet, iki hamurumuzu da açtık, bir kenara aldık ve kasnağımızın üzerine un serpeleyelim ki hamurları kasnaktan çıkarırken yapışma olmasın diye. Hamurumuzun kenarlarını güzel şekilde kasnağımızın kenarlarını hafifçe yapıştıralım elimizle ve üzerinden oklava ya da merdane yardımıyla geçelim ki gözenekleri belli olsun bu şekilde. Gözenekleri belli olduğu zaman hem kıymamızı daha güzel koymuş oluruz üzerine hem de 2 kat hamur olacağı için çıkmakta zorlanmamış olur. Evet, burada dikkat etmeniz gereken püf noktası hamurumuzun çok katı olması gerekiyor ve kasnağı unlamamız gerekiyor. Üçüncü püf noktası ise ilk katı koyduk, gördüğünüz gibi kıymalarımızın hepsini boşlukların içerisine doldurduk ve ikinci katı da ikinci açtığımız hamuru da üzerine seriyoruz, kapatıyoruz yavaşça. Burada üçüncü dikkat etmemiz gereken püf noktası ise merdane yardımıyla iyice üzerinden geçmemiz gerekiyor. Kenar çizgilerinin belli olması gerekiyor ki hamurun kolayca ayrılması lazım çünkü.
Evet, şimdi iyice bastırdıktan sonra önce kenar kısımlarındaki yerleri aldıktan sonra elimizle ters çevirelim kasnağı ve elimizle ittirmeye başlayalım. Dediğim gibi eğer hamurunuz yumuşak olursa kasnaktan ayrılmakta zorlanacaktır. Şimdi ayırmış olduğum mantılarımı alıyorum. Hafifçe unlamış olduğum tepsime üst üste gelmeyecek şekilde dizdikten sonra buzdolabında dondurup buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Evet, pişmiş halinde size göstermek istedim. Haşladıktan sonra üzerine soğuk su ekledim ve tencerede biraz daha beklettim. Sarımsaklı yoğurt ve sosla birlikte, naneli pul biberli sosla birlikte yedik. İnanın çok lezzetli ve pratik bir mantı oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun ve kolay gelsin diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.